Burası Selina Hostel'in havuzu. Osmanlı padişahı Meksika'ya hediye etmiş. Belki 50 kişi söylemiştir yani mutlaka git Puerto Escondido, müthiş bir yer, manyak bir yer falan diye. Burası benim kaldığım hostel ve şu anda gün batımı olduğu için herhalde bu söyledikleri kalabalık. Herkese merhabalar Puerto Escondido'dan. As every ocean come as rain, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. Şu anda hostelden ayrılıyorum. Bugün Meksika'nın bambaşka bir yerine gidiyorum. Puerto Escondido'ya gidiyorum. Bu güzel hostele veda ediyorum. Ama daha güzel hostellerde kalacağım. Puerto Escondido bir tatil yeri, deniz kenarı, böyle Bodrum gibi, Marmaris gibi bir yer. Ve yıllardır bana hep anlatıyorlardı. Çok güzel bir yer, mutlaka gitmelisin, tam senlik. Gittin mi oraya yerleşmek isteyeceksin, çok seveceksin falan diye. Yıllardır böyle farklı insanlar hep söyledi. Ama bir türlü gitmek fırsat olmadı. Şimdi gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Hem ben göreyim hem siz görün. Evet, meydandan geçiyorum. Yine bayrağı asmışlar. Vay, sevdiğim bir şarkıyı çalıyor abi. Bir de gündüz gözüyle görmüş oldum Osmanlı Saat Kulesi'ni. Daha önce gece gelmiştik buraya arkadaşlarla. La Colonia Otomana a México Septiembre de 1910 yılında Eylül'de Meksika'ya Osmanlı cemaatinden verildi. Cemaat. İmparatorluk değil de kolonya. Yani Osmanlı kolonisi. Bakınız Arapça yazıyor bu tarafında. Diğer taraflarda Latince rakamlar var. Burada Arapça rakamlar var. Burada da ne yazıyormuş? Meksika'nın 200. bağımsızlık yılı anısına yapılmış. Bunu zamanında Osmanlı padişahı Meksika'ya hediye etmiş ve Lübnan'daki Osmanlı vatandaşları gemiyle buraya gelmişler, bunu burada inşa etmişler. O gün bugündür burada duruyor. Ama çok kişinin ilgisini çekmiyordur, belki hiç fark etmiyordur yürürken. Ben de bilmiyordum. Arkadaşlar söyledi. O sayede öğrendim. Gerçekten insanın böyle dünyanın bir yerinde yürürken işte karşısına bir Atatürk heykeli ya da bir Osmanlı'dan kalma bir şey, Selçuklu'dan kalma bir şey çıkınca insan gerçekten çok seviniyor. Evet, şu anda Puerto Escondido'ya geldim ve şimdi hostelin tam önündeyim. Tower Bridge Hostel. İşte burada kalacağım. Evet, hostel burası. Tower Bridge Hostel. Burası hostelde kaldığım oda. Bunlar dolaplar. Burada yataklar var. Şu anda içerisi karanlık. Burası da benim yatağım. Burası bizim hostelin havuzu. Bakın burada böyle bir oyun var. Dart'la oynuyorsunuz. Mesela 3 dakika cennet, 2 öpücü seç. Aynı cinsten olduğun birisiyle öpüş. Meme şat ve bira şat. Böyle şeyler var işte. Hiç muhafazakar bir hostel değil yani. Her akşam parti var burada.
I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the... Burası benim kaldığım hostel ve şu anda gün batımı olduğu için herkes bu tarafa toplandı. Gün batımını izliyor. Muazzam bir gün batımı var burada. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Burası Porto Escondido'nun en kalabalık restoranı. Şu anda burada balık söyledim, salata ve yeşil bir meyve suyu var. İşte bunun içinde kereviz, maydanoz, salatalık falan çok böyle farklı şeyler var. Şu anda burası bomboş görünüyor ama normalde tıklım dolu. Buradaki sıra böyle bayağı bir uzuyor. 20-30 metre sıra yapıyorlar burada. İlk kez burada çok sıra beklemeden, hiçbir şey beklemeden geldim, oturdum, yemeğimi yiyorum. Burada Porto Escondido'da birkaç tane ünlü plaj var. Şimdi onlardan bir tanesine geldim. Burası yüzülebilen bir plaj ama genelde buradaki plajlar yüzülebilen değil, sörf yapılabilen plajlar. Hatta burada bile sörf yapanları görebilirsiniz. Çünkü ileride dalgalar var. Ama kıyıda yüzülebiliyor. Bakın sörf yapanlar da var, yüzenler de var. Şimdi aşağı inelim de size restoranları, şezlongları, plajı hepsini göstereyim. Şöyle bir merdivenimiz var. Buradan aşağı iniyoruz. Bakın sörfçüler de geliyor. Porto Escondido'nun özelliği Pasifik kıyısında bulunan bir hippie kasabası olması. Burası hem sörf yapılan hem de yüzülebilen plajlarıyla ünlü. Ama bana sorarsanız öyle Türkiye'deki gördüğünüz plajların hiçbirisi burada yok abi. Böyle hiç abartıldığı gibi değil. Bana belki 50 kişi söylemiştir yani mutlaka git Porto Escondido, müthiş bir yer, manyak bir yer falan diye. Yani bir kalabalık var, bir ortam var, insanlar var ama müthiş olan doğa değil yani. Müthiş olan işte herhalde bu söyledikleri kalabalık ve bu kalabalığın yaşadığı işte eğlence, partiler falan. Gördüğünüz böyle bir ortam var işte. Burası daha çok amatör sörfçülerin geldiği bir yer. Profesyonel sörfçüler daha uzun bir plaj var. Oraya gidiyorlar. O plaj da şu kayalıkların arkasında. Burada böyle uzun sörf tahtaları görebilirsiniz. Uzun sörf tahtası genelde amatörlerin kullandığı bir şey. Profesyonel çok kısa tahtaları tercih ederler. Profesyonel olanlar. Amatörler üzerinde durmak daha kolay olduğu için büyük tahtaları tercih ederler. Bu arada pelikanları görüyorsunuz. Balık avlıyorlar. Yukarıda böyle süzülüyorlar. Sonra bir pike çekip anında suya dalıp oradan balığı yakalayıp çıkıyorlar. Bak pelikanla sörfçü yan yana. Burada ortam böyle. Şuralarda işte restoranlar var. Buralarda arkalarda işte şezlonglar var. Şu şezlonglardan bir tanesine geçen gün oturayım dedim. Gittim oturdum yarım saat. Hiç kimse demedi bana hayırdır sen kimsin, bir siparişin var mı,
bir şey yer misin, içer misin? Hiç yani para almaya falan gelmedi. Abi burada zaten Meksikalıların şöyle bir olayı var. Git bir yere otur. Yani gelip de kolay kolay sipariş almazlar. Ya o kadar tembeller ki hiç böyle yani gidelim müşteriye saldıralım falan o modda olmuyorlar genelde. Şimdi ben de bir gireyim de yüzeyim birazcık. Şimdi deminki plajın bir yan tarafındaki plaja geldik. Burada zenginlerin villaları ve otelleri görüyorsunuz. Şuraya da bir sunak yapmışlar böyle. Dua ediyorsunuz. Plaja girmeden önce dua ediyorsunuz buna. Az önceki plajın adı Playa Carrizalillo ve bu şu anda gördüğünüz plajın adı Puerto Angelito. Hemen yan tarafında da Playa Manzanillo var. Şu taraf Playa Manzanillo. Buralar gerçekten böyle ailelerin girip yüzebileceği güvenli yerler. Ama onun dışında buralarda bu tarz plaj bulmak zor çünkü Pasifik Okyanusu ve çok sert dalgalar var. Hadi aşağı inelim ve yakından görelim. Plaja giden yol maalesef böyle çöplerle donatılmış, dekore edilmiş. Buralarda böyle baraka tarzı evler. Biraz pis bir girişi var. Burada böyle bir şeyler satıyorlar. Tespih gibi, kolye gibi bir şeyler. Evet, burası da plajın girişi. Böyle bir restoran çıkıyor önce karşımıza. Ve burada gördüğünüz tipler genelde Meksikalı. Yerliler geliyor buraya. O yüzden herhalde girişini böyle çok özenmemişler. Turistik bir yer değil diye. Şu anda mesela ben hiç turist görmüyorum burada. Sizin gözünüze çarpan var mı bilmiyorum ama hiçbir tane böyle Avrupalı falan hiç görmüyorum. Hep Meksikalılar. Az önce denize girdim. Deniz güzeldi ama işte çok dalgalı olduğu için pek sevmiyorum. Burası da birazcık pis gibi sanki. Çok fazla tekne var. Buranın suyu pistir. Evet, sadece Meksikalılar var burada. Gözüme hiç turist çarpmıyor hala. Meksikalılar ve balıkçı tekneleri. Hiç özenmemişler, bakın görüyorsunuz. Burada böyle bir inşaat var. Restoranın tam arkasında inşaatı böyle yarım halde bırakmışlar. Buradan da karşıdaki plaj görünüyor. İşte orada küçük bir plaj daha var. Manzanillo plajı. Üstte de manzaralı çok güzel evler var. Şuradaki küçük aradan da bir plaj daha görünüyor. Orası buradaki en uzun plaj. Orada da işte Avrupalılar var. Genelde sörf yapıyorlar. Şu kaktüslerin güzelliğine bakar mısınız ya?
insana Meksika'da olduğunu hatırlatan çok güzel bitkiler ya bunlar. Şimdi Plaza Manzanillo'ya geldim ve burası şaşırttı çünkü lokallerin plajının hemen yan tarafında buraya DJ koymuşlar. Ve turistler de var abi. Burası biraz daha karışık. Turistler de var, yerliler de var. Meksika'da böyle bir sokakta kuşlar o kadar çok ses yapıyorlar ki burada oturanlara sabır diliyorum artık. Yani kuş sesini çok severim ama aga bu da nedir ya? Bak şimdi birazcık kesildi ses. Bugün de sizlere Porto Rico'nun en büyük plajını gezdireceğim. Bakın burası sörfçülerin de bulunduğu, balıkçıların da bulunduğu bu bölgedeki en büyük plaj. İlk başta girişte şurada homeless'lar yani evsizler var. Orada böyle madde kullanan, alkol alan tipler böyle yerlerde yatıyorlar falan. Pek hoş olmayan görüntüler. Sonra böyle geldiğimizde karşımıza kocaman bir plaj çıkıyor. Bu plaj bayağı ilerlere kadar, şuraya kadar gidiyor. Buradan görünüyor zaten. Maalesef burası da denizin pis olan bölümü. Çünkü çok fazla tekne var. Tekneleri de buraya getiriyorlar çünkü burası adeta bir koy gibi. O yüzden de çok dalgalı olmuyor. Tekneleri bağlayabilecekleri çok az yerden bir tanesi. Birisi de şu arka taraftaydı. Orayı göstermiştim size. Arka taraftaki plajda hep yerlilerin yüzdüğü yer. Burası da hep yerlilerin yüzdüğü yer. Görüyorsunuz bunlar hep Meksikalı. Ama şöyle gittikçe ilerlerde karşınıza hep turistler çıkıyor. Çünkü şu kesimlerde hep sörfçüler var. O karşı tarafta çok güzel dalgalar var, sörf dalgaları. Orada hep sörfçüler var. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Tekneyi iteceğiz. Teknemizi suya çıkardık. Bir garibana daha yardım etti Gezencan. Bakın hep tekneleri ittiriyorlar suya doğru. İnsanlar balığa çıkıyor bunlarla. Hola. Sonra da şu kütükleri çekiyorlar. Kayıkları kütüklerin üstüne oturtuyorlar bak böyle. Şu kütüklerin üstüne oturtuyorlar. Etrafta böyle çok kütük görebilirsiniz. Şimdi Porto Rico'nun en güzel tarafını söyleyeyim size. Burada çeşit çeşit kuşlar var. İnsanlarla birlikte yaşıyorlar. Ve İnsanlardan hiç kaçmıyorlar. Çok alışmışlar artık. Özellikle de pelikanlar. Aha bak güvercin bile var. Bak şu güvercin. Martılar var. Şunlar pelikan. Bu devasa kuşlar.
Ve burada işte böyle bir göl oluşmuş. Bir su birikintisi oluşmuş. Burada takılıyor bu arkadaşlar hep. Bunlar çok güzel balık avlıyorlar. Gökyüzünde böyle süzülüyor bunlar. Balığı gördükleri an pike çekiyorlar aşağıya bir anda çok hızlı bir şekilde. Balığı yakalayıp çıkıyorlar. Bazen de ağızları boş çıkıyorlar. Çok sakin. Bak ya, tipe bak. Çok tatlı. Bir yandan da sıçıyor şu anda. Hayret, bu suyu kirletmemişler, böyle hiç çöp möp atmamışlar buraya. Suyun kendi doğal rengi böyle kahverengi. İşte böyle çeşit çeşit kuşlar var burada, görüyorsunuz. Şurada daha değişik kuşlar var, siyah beyaz renkli. Kuşlardan çok iyi anlayan arkadaşlar varsa isimlerini yazabilir. Ben bunların ismini bilmiyorum. Burada galiba hasta veya yaralı bir kuş var. Evet, uçamıyor bu. Bak, şu kuşların cinsi ne? Bilen varsa yazsın, şimdi uçanlar. Turuncu ayakları var. Siyah kanatları var ve gövdeleri beyaz. Şu arkadaki de galiba yavrusu. İşte Puerto Escondido'nun en tatlı sakinleri bunlar. İnsanlarla birlikte yaşıyorlar. Denizi de insanlarla ortak kullanıyorlar. Çünkü bunlar avlanmaya denize giriyorlar. İnsanlar da yüzmeye, eğlenmeye denize giriyorlar. Aa, bakın, karga bile varmış. Bak, şurada karga var. Bu da sanki yaralı gibi uçuyor. Ne olmuş ya bu kuşlara? Yarın buradan Oaxaca isimli şehre geçmeye karar verdim. Puerto Escondido'da toplamda işte bir haftadan biraz uzun kaldım. Burası bana çok tavsiye edilen bir yerde. Ama bilmiyorum, herhalde ben o kadar eğlenme modunda pek değilim. O yüzden çok da böyle aman aman sevdiğimi söyleyemem. Çünkü buranın plajlarında böyle eşsiz diyebileceğim bir şey fark etmedim ben. Veya işte doğası da bana gayet normal geldi. Ama herhalde Amerika'da sürekli çalışıp da artık hayattan bezmiş birisi uçağa atlayıp buraya geldiğinde vay arkadaş ne güzel bir yermiş ya, bayıldım, ömrümü orada geçiririm falan diye cümleler kurabiliyordur. Ben sonuçta çok gezen bir insanım. En son işte Porto Rico adasındaydım. Orada çiftlikte çalışıyordum. Ondan sonra Meksiko City'ye geldim. Sonra buraya geldim. O yüzden bende öyle çok büyük iz bırakan bir yer olmadı. Açıkçası bana sorarsanız, eğer bir gün Meksika'ya geleceğim, nereye gideyim, nereleri gezmemi tavsiye edersin diye sorarsanız, bence Meksika'nın en güzel yeri Yucatan Yarımadası. Yucatan Yarımadası'nda işte bildiğiniz, hep ismini duyduğunuz Cancun diye bir şehir var. Tulum var. Playa del Carmen var. Cozumel Adası var. Merida var. Yani buralar güzel yerler. Valladolid var. Oralarda hep cenote isimli, içinde su birikmiş çukurlar var. Bunlar zamanında sanırım o dinozorları yok eden 65 milyon yıl önceki çarpan gök cisminin açtığı bir coğrafi oluşum diye hatırlıyorum. Yani küçük küçük böyle toprağın üstünde gözenekler var. Hatta okyanusun içinde bile var bunlardan. Çukurlar var ve buralarda insanlar yüzüyorlar. Bence Meksika'nın en güzel yeri oralar. Şurada da plaj voleybolu koymuşlar. Çocuklara plaj voleybolu öğretiyorlar herhalde. Eğitim yapıyorlar. Herkes topa vurmasını öğreniyor. Yani bence Meksika'da gezilecek en güzel yer o taraf. Çünkü hem oralarda biraz daha su altı güzellikleri var. Ben yüzmeyi, dalmayı çok seviyorum. Hani surf yapmak benim
pek yani surf yapmak pek benim bir olayım değil. Hani surf yaptın mı dersen yaptım. 4 kere mi 5 kere mi ne surf yaptım. Ama öyle çok aman aman sevdiğim bir şey değil. Ben dalışı çok seviyorum. Şnorkel veya tüplü dalış. Onları çok seviyorum. O yüzden benim bugüne kadar gittiğim en güzel ülkelerden birisi Filipinler'de. Filipinler'de hep dalış yapmıştım. Hep dalış videoları çekmiştim. Orada gerçekten su altı güzellikleri hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar güzeldi. Bence dünyada su altı güzellikleri açısından dünyanın en iyi ülkesi Filipinler bence. Meksika'da surf yapmayı sevenler için dünyanın güzel ülkelerinden bir tanesi olabilir. Özellikle de bu taraf, Pasifik kıyısı. Aklınızda bulunsun, eğer yani surf yapmak istiyorsanız Meksika'nın Pasifik kıyılarına geleceksiniz. Eğer şnorkelle dalış yapmak istiyorsanız, su altı güzelliklerine bakmak istiyorsanız, o zaman da gideceğiniz adres Yucatan Yarımadası, yani Karayip Denizi'nin olduğu kıyılar. Bakın sörfçüler hep burada. Şimdi birazcık size şu sörfçüleri göstereyim. Bazen çok güzel görüntüler çıkıyor. Bazen de uzun uzun bekliyorsun, böyle hiçbir şey olmuyor. Bak mesela bu arkadaş güzel yapıyor ama ayağa kalkamıyor. Oha, bunlar hepsi bodyboard yapıyor bunlar. Bodyboard'da ayağa kalkmadan böyle yata yata surf yapıyorsun. O da pek öyle güzel bir şey değil yani. Surf daha güzel görünüyor. Bodyboard tahtası bakın şurada görüyorsunuz. Çocuğun elinde var. Yarım bir tahtadır. Daha hafiftir. Ona böyle göğsünüzü dayayıp yata yata gidiyorsunuz. Bak şurada da var yerde beyaz, kaldırdı şimdi tahtayı. Ayağında da paletler var. Palet ve tahta. Enteresan. Burada da seyircilerimiz. Her surf plajında böyle bol bol seyirci görürsünüz. Şuraya da bir heykel dikmişler. Genelde böyle surf plajlarında surfçu heykelleri olur. Özellikle Hawaii'de hep öyleydi. Burada böyle el heykeli var. Bu şekilde sahili yürüdükçe karşınıza daha çok turistler çıkmaya başlıyor. Backpacker cinsi turistler. Şimdi de şöyle bir ayrım yapabiliriz. Meksika'nın doğu sahillerinde, yani Karayip Denizi'nin olduğu tarafta çok fazla Amerikalı var. Amerikalı turistler hep karşınıza çıkıyor. Özellikle Tulum, Cancun, o tarafları doyuran, besleyen, turizmini ayağa kaldıran Amerikalılar. Yani %90'ın üzerinde Amerikan turist geldiğini söylüyorlar. Ve oralara daha zengin insanlar gidiyor. Meksikalılar da ya bunlara biz ne fiyat çekersek alırlar mantığıyla oralardaki fiyatları yükseltiyorlar. Bu yüzden o taraflar biraz daha pahalı. Eğer backpacker tarzı turistlerin olduğu yere gelmek isterseniz işte burası. Pasifik kıyıları, Puerto Escondido ve buradaki pek çok yer. Mazunte var burada ve daha pek çok sahil kıyısındaki kasaba. Buralarda da hep backpackerlar var. Ama yukarılara doğru çıktığınız zaman işte Puerto Vallarta ve daha üst kesimlerde yine Amerikalıları görürsünüz. Ama zaten yani Amerikalıların nereye gittiğini, backpackerların nereye gittiğini çok kolay anlarsınız. Çünkü bakın mesela bu tarz yerlerde çok fazla hosteller olur. Hosteller ucuzdur. Buraya hep backpackerlar gelir. Buralarda daha çok eğlence, partiler falan olur. Ama işte Puerto Vallarta gibi veya Cancun gibi yerlere giderseniz karşınıza hep 5 yıldızlı oteller çıkar. O 5 yıldızlı otellerin bazıları her şey dahil sistemiyle çalışır. Aynı Türkiye gibi. Ve oralara da hep Amerikalı zengin turistler gider. O yüzden ben buraya geldim, Puerto Escondido'ya. Çünkü buranın daha ucuz ve backpacker mekanı olduğunu biliyordum. Yoksa benim öyle her şey dahil sistemiyle tatil köyünde kalmayla
falan bir alakam yok. O yüzden yani burayı seçtim ben. Burada böyle ATV'ler kullanıyorlar plajda. Sörfçüleri sörf tahtalarıyla alıp bir yerden bir yere götürmek için. Rahatlığa bak ya. Şu anda gün batımı saatleri olduğu için şimdi insanlar hep buralara toplanmış. Romantik anlar yaşanıyor. Plajın bu tarafı daha çok profesyonel sörfçülerin olduğu taraf. Az önce şu tarafta bodyboard kullananları görmüştük. Şimdi bu tarafta profesyonel sörfçüleri görüyorsunuz. Burada daha büyük dalgalar var. Daha güzel, uzun süre ayakta kalabilecekleri dalgalar. O yüzden buradalar profesyonel abiler. Sörfçülüğün %90'ı böyle bekleyiştir. Orada böyle mesela şu anda bekleyen hep sörfçüler var ilerlerde. Hawaii'de çok izlerdim. Oradan iyi biliyorum. Böyle uzun uzun beklerler. Bazıları denemeler yapar bazı dalgalarla. Gayet güzel dalgalar varmış. Sörfçülerin tam karşısındaki mekanlar ise işte böyle bungalov tarzı, hasırdan yapılmış çatılar, etrafta böyle hep şezlonglar, şemsiyeler, akşamları ateş şov plajda, DJ partileri, müzik, backpackerların kaldığı hosteller, işte restoranlar hep buralarda böyle sahilin etrafında öbeklenmiş. Oradan çıkıp buraya geliyorlar, işte sörf yapıyorlar burada. Kuşlar da hep tepelerinde uçuyor. Ara sıra denize dalıp böyle balık çıkarıyor kuşlar. Tam bu sörfçüler sörf yaparken. Şurada bir kırmızı bayrak var. Kırmızı bayrağın anlamı da şu anda can kurtaran yok. Denize girmeniz risklidir demek. Ama tabii profesyonel sörfçü için öyle bir risk yok. Tam dalgayı yakalıyordu ki düştü arkadaş. Hawaii bölümlerimi izleyenler olduysa orada çocuklar çok güzel sörf yapıyordu, hatırlarsanız. Şurası plaj. Burası da plajın hemen arkasındaki yol. İşte bütün backpackerlar burada takılıyorlar. Buradaki hostellerde kalıyorlar, restoranlara geliyorlar. Mekanlar burada böyle. Yakından böyle görünüyor. Gayet güzel dizaynları var. Burası mesela hamburger yapan bir yer.
Hemen yanında Oxxo var. Oxxo Meksika'nın ünlü market zinciri. Bakın mesela böyle bir mağaza var. Üstünde hasırdan bir çatı. Gayet doğal duruyor. Buradaki mimari genelde böyle yani. Burada İspanyol mimarisinden ziyade böyle tropik bir mimari yapmışlar. Tropik iklime uygun bir mimari. Mekanlar hep böyle. Bakın buradakiler de böyle. Playa Tortuga. Yani kaplumbağa plajı. Corona'nın reklamları. Gayet güzel, böyle şık bir dizayna sahip buralar. Mesela şurası ATM. Hasır çatılı ATM. Lambalar falan, dekorasyon gayet güzel. Burası bir kokteyl barmış. Prana Kokteyl Bar. Terraza Zicatela. Buralarda tabii fiyatlar bir tık daha geçirmece. Çünkü denize çok yakın. Benim kaldığım yer denize biraz uzak, biraz daha ucuz. Mesela bakın burada ceviche de yapılıyormuş. Peru'nun ünlü yemeği. Ama buralarda yapılan ceviche'yi hiç tavsiye etmem. Bu kadın da bu arada pancake yapıyor. Çünkü buralarda yapılan ceviche Peru'daki ceviche'nin yerini asla tutmuyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ceviche çiğ balık veya çiğ deniz mahsullerinden oluşan bir yemek. İşte içine bol böyle limon sıkıyorsunuz. Çok güzel bir tadı var. Eğer ki güzel bir yerde yerseniz, yani Peru'da, ana vatanı bunun Peru, yerseniz gerçekten harika bir yemek. Ama böyle Meksika'da mesela Mazatlan diye bir yer var kuzeyde, Sinaloa'ya yakın. Orada da çok güzel yaptıklarını söylüyorlar. Çok fazla çeşit çeşit, böyle 30 çeşit 40 çeşit ceviche var. Harika bir yemek yani, tadı çok güzel ama güzel yerde yemeniz lazım. Yani böyle hani bizim şeye benzer. Adanalılar kebabı Adana'da yer ya. Onun gibi bir şey. Yani ceviche'yi de Peru'da yemeniz lazım. Çünkü öbür türlü aynı tadı alamazsınız. Şurada ACAB yazıyor. Bunun anlamını bilenler var mı? Kötü bir anlamı var, şimdi söylemeyeyim. Bilen varsa yoruma yazabilir. Mekanın kapısına bak ya. Meksika'da sadece turistik yerlerde çöp kutusu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da turistler için çöp kutusu var. Yoksa çevre çok umurlarında değil yani. Bu sarı, kırmızı, yeşil renklerin anlamı reggae renkleri. Jamaika'nın da milli renkleri aynı zamanda, ama reggae müziğinden hoşlananlar, biraz daha böyle hippie takılan arkadaşlar genelde bu renkleri kullanırlar. Bob Marley'in de çok sevdiği, ona özgü olan renkler bunlar. Meksika'nın en güzel bitkilerinden birisi de kaktüsleri. Bu kaktüslerden alkollü içecekler üretiyorlar. Mesela tequila kaktüsten üretiliyor. Kesin duymuşsunuzdur. Bir de pulque var. Ben onunla ilgili de mesela 2 tane videoda anlatmıştım. Bir tanesinde Pablo'yla, Türkçe konuşan Pablo'yla pulque içmeye gitmiştik bundan 2-3 sene önce. Diğerinde ise Meksika'nın ünlü Teotihuacan şehrinde bize rehber pulque'yi anlatmıştı. İlk buradaki Azteklerin ve burada yaşayan yerlilerin, diğer yerlilerin daha önce bu kaktüslerin ortasını keserek ortasından çıkan sıvıyla
pulke elde ettikleri ve bu pulke sayesinde de enerji kazandıkları ve işte aynı zamanda alkollü bir içki olan pulkeyi eğlence amaçlı falan da tükettiklerini söylemişti. Ben pulkeyi hiç sevmedim, denedim, hiç güzel değil. Tekila'yı da sevmiyorum aslında. Tekila da çok ağır bir içki. Şahsen rakı daha güzel, yani bizim milli içeceğimiz. Burası çok ünlü bir hosteller zinciri. Buna Selina deniyor. Selina hostelleri genelde bu Güney Amerika'da, Orta Amerika'da hep karşınıza çıkabilir. Bunun sahiplerinin İsrailli olduklarını duydum. Ve son dönemde de Selina'ların fiyatlarında müthiş bir düşüş var. Çünkü Selina'lara giden insan sayısı çok azaldı. Acayip azaldı. Bakın mesela siz İsrail'i sadece Müslüman ülkelerde falan protesto ediliyor gibi düşünebilirsiniz ama ben daha önce bununla ilgili mesela kısa videolar da yaptım. Miami'de mesela çok protesto ediliyor. Üstelik Miami'de çok büyük bir Yahudi nüfusu var. Oradaki Amerikalılar asılan ilanları falan söküyorlar. Hep işte İsrail'de mesela kaybolan insanlarla ilgili olan afişleri söküyorlar. Bir de dedikodu yapmış gibi olacağım ama daha önceden işte çalıştığım çiftlikte çiftliğin sahibi bana dedi ki işte biz buraya dedi inşaat yaptıracağız ama dedi işte bir usta arıyoruz dedi. Aslında bir usta var ama dedi onu çağırmak istemiyorum dedi. Neden dedik? Dedi ki adam dedi İsrailli dedi. O yüzden dedi çağırmak istemiyorum. Biz de dedi kendi çapımızda dedi İsrail'i protesto ediyoruz böyle. Gerçekten bu yabancıların protesto kültürüne hayranım. Yani kola alıp da kola dökmüyorlar yere. Adamlar gerçekten olması gerektiği şekilde protesto ediyor. Bir şekilde onlara zarar veriyor. Ekonomik olarak bir şekilde zarar veriyor. Plajda o gördüğümüz iki tane avucunu açmış el heykelinin olduğu yere geldik. Ha, burada kadınlar yoga yapıyorlar kaktüslerin önünde. Gökyüzündeki kırmızının tonları çok güzel. Ve buraya da böyle merdivenler yapmışlar. Şöyle bir yukarıya çıkalım bakalım ne varmış. Evet, merdivenlerin en tepesine geldiğinizde karşınıza böyle bir taş çıkıyor. İşte Puerto Escondido. Aşağıda müzik çalanlar hep esnaf, seyyar satıcılar. Sörfçüler buradan daha güzel görünüyor. Benim kaldığım hostel buradan yürüyünce tepenin arkasında kalıyor. O yüzden biraz daha ucuz. Eğer bir gün Porto Rico'ya gelirseniz ve şu tepenin arkasında kalırsanız 10 ila 15 dolar arası bir fiyat ödersiniz. Hostellerde dormda kalmak için, yani yatakhanelerde 6 kişi 8 kişi kalmak için 10-15 dolar arası bir fiyat ödersiniz. Otellerin fiyatlarına hiç bakmadım. Muhtemelen herhalde 30-40 dolar falandır. Ama derseniz ki ben burada kalacağım, güzel sahilin önünde, işte o uzun sörfçülerin olduğu büyük sahilin önünde kalacağım derseniz, o zaman ödeyeceğiniz para çok artıyor işte. 15 doların üstüne çıkıyor. Hatta 40 dolara ben dorm odası gördüm ya. Yani böyle 6 kişi 8 kişi kalınan bir odada 40 dolar ödeyerek kalındığını gördüm internetten. O hostel de çok meşhur bir yer. Daha önce ben Playa del Carmen'de kalmıştım. Adı Che Hostel. Yani bu Che Guevara'nın Che'si. İçinde işte hep böyle partiler oluyor. Havuz var. Havuz partileri var. Bar var. Orada işte ücretsiz içki dağıtılıyor falan. Yani o ortamda kalmak isterseniz çok eğleneceğinize eminim, eğer seviyorsanız öyle partileri. Ama ödeyeceğiniz fiyat 40 dolar olur.
Şu anda güneş batıyor. Çok az kaldı güneşin batmasına. Ben ellerin yanına geldim. Buradan gün batımını seyredeceğim şimdi. Az önce çıktığım o tepe şurası, merdivenlerin olduğu. Kadınlar burada, teyzeler yoga yapıyorlar. Şurada kumsalda. Burada da insanlar gün batımını seyrediyorlar. Bu çocuk güzel yakaladı. Harika. Bak bir tane daha geliyor şimdi. Bodyboard. Oo, takla bile attı bu ya. Helal. Harika. Evet. Bu arkadaşa bakalım şimdi. Harika. Oo, taklaya bak. Çok güzel. Çok yoruluyor işte bu arkadaşlar böyle. Kolay değil abi. Bir de takla atıyorlar. Gün batımını izlerken aynı zamanda bodyboard yapanları izlemek keyfini sunuyorum işte size. Ve ben daha önce hiç bodyboard'da takla atıldığını bilmiyordum. Bunu da bugün görmüş oldum. Hem takla atıyorlar hem de bir de kendi etraflarında da dönüyorlar. 360 derece. Oğlum sen niye palet giydin ya? Paletle bodyboard'un ne alakası var hacı? Lap 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 ördek gibi yürüyor. Evet, geliyor arkadaş. Bu arada güneşimiz yarıya kadar battı. Bir günü daha bitiriyoruz. Dikkat, kayalara çok yaklaşma. Delikanlı. Ve evet, güneşimiz batıyor. Porto Escondido'dan sizlere bu videoyu yaptım. Bir günü daha bitiriyoruz. Güneşimiz batıyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, ben bu sözü çok yerde söylemem ama maalesef fazla videoları izledikten sonra takip eden olmadığı için artık söylemeye karar verdim. Abi, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler ama takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir yorum yazarsanız, en azından kısa bir yorum, bir nokta koyarsanız yine çok sevinirim. Çok sağ olun, var olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize Porto Escondido'dan selamlar, sevgiler, Meksika'dan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
Bak balık tutmuşlar adamlar. Koca koca balıklar. Şimdi denizden geldi taze taze. Şuna bak ya. Bu ne balığı ya? ¿Qué es eso? Pescado? Dorado. Dorado. Bunun adı Dorado'ymuş. Bak bir kamyonet dolusu Dorado tutmuşlar. Vay be. Mucho Dorado. Bak adam hala getiriyor Dorado'ları. Espérate. Espérate. Daha diyor bitmedi diyor. Burası Selina Hostel'in havuzu. Bugün buraya geldim. Ortam burada böyle. LGBT bayraklarını da asmışlar.